Low Budget Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Fallout'un 2. sezon 5. bölümüyle devam ediyoruz. Bölümün adı neydi? Wrangler'di. Sanırım Evet. sırıtmaç oluyor aslında da Cowboy yazmışlar. Öyle, aynı zamanda böyle gidip geldikleri barın olduğu binanın da adı o. Böyle pek çok bağlantıdan tam bir bölümü ifade eden bir isim aslında. İlginçtir, çok nadir olur. Bu sezon bölümde en fazla böyle doğru düzgün konunun bağlantılı bir biçimde işlendiği bir bölümü izlemiş olduk. Beni oldukça tatmin etti. Sen ne düşünüyorsun? Geçen bölümdeki kopukluk yoktu. Senaryoyu daha iyi akıtmış. Bunun sebebi de bence konunun tamamen odağının Lucy ve Cooper'da kalmış olması oldu. Hı. Sadece bir kere, iki kere falan şeye gitti. Vault'tan çıkan arkadaşlara. Aynen. Onun dışında tamamen konu bu tarafta kalınca daha oturdu bazı şeyler. Hank'le sonunda hikaye birleşebildi bu arada. Çok evet. şükür. Yakında muhtemelen Maximus'un tarafıyla da birleşecek diye düşünüyorum. Yani Maximus En çölleri aşıp son gelecek herhalde. Norm'un hikayesi en son bağlanacak gibi ama hepsi aynı noktaya gidiyor. Ve bu bölümünde aslında ana sorusu Who did it? Yani kim yaptı bu işi? Evet, enteresan bir kapı bıraktı yani. Aynen. Orada biz herkese böyle oldu bak herkesin her şeyin arkasında bu adam var dediği şeyi değil dedi yani böyle değil bu. Çok ciddi ve güzel bir ters köşe yaptı. Ben yani herhalde House'dur bilmem nedir sonuca gidiyoruz falan diye düşünüyordum. Hayır abi, bambaşka bir yere gidiyoruz gibi görünüyor. Çok böyle uzun uzadıya bir kapı açılmış ve bu aynı zamanda yeni sezonlara da yelken açacağının net bir garantisidir bence. Evet 3. sezon var zaten. Aynen. İstersen spoiler uyarımızı yapalım. Yavaştan da başlayalım. Evet arkadaşlar, buraya kadar 5. bölümü eğer izlemediyseniz izleyip katılın aramıza. İzlediyseniz veya çok da spoiler umurumda değil diyorsanız spoilerlı yorumumuzla beraber devam ediyoruz. Yani bölüm kaldığı yerden başladı. Tam olarak kaldığı yerden başladı bu sefer. İyi ki de öyle olmuş çünkü koptuğu yeri bağladı bir şekilde. Evet. Hı-hı. Death Claw performansı biraz zayıftı açılış için. Daha fazla aksiyon olabilirdi. Koşa kaçtılar. Hı-hı. Bir çıktılar, insanlar gezip dolaşıyor. Ama bu sefer 3 tane Deathclaw'la aynı anda kapışıp yenselerdi de bu sefer lan hadi oradan nasıl becerdinize gidecek olay. Yok canım, yeneceklerinden değil de. Yok hayır, bence yeneceklerinden değil de Deathclaw'lar biraz daha hani aksiyon gösterebilirdi. Öyle hantalca duvarları kırıp baktılar yani suratlarına, başka da bir şey yapmadılar. Anladığım kadarıyla bu işi kim yaptığının aynı zamanda soru işaretlerinden birisi. House'la sohbet ederken mesela o da söyledi, hani senin karda kapıştığın, ben de fiziki olarak orada olmasam da ben de oradaydım, her şeyi takip ediyordum. Karda karşılaştığın arkadaş, bu işi beceren kimse, bu işi yapacak olan kimse o aynı zamanda dedim ve muhtemelen Deathclaw'ların aniden doğrudan saldırmamasının sebebi de vahşice kontrol altında olmaları ve Hank'in de bu arada muhtemelen kontrolü veya en azından bir şekilde dolaylı olarak kontrol altında olduğunu düşündürdü bana. Oraya girmeyeceğim. Hani orayı kapatmış gibi duruyor. Hani buraya girmeyin gibi duruyor. O Deathclaw'ların orada oluşu ama diğer tarafta şehir akıyor. Robert House'la bağlantısındaysa Robert House'un dediği enteresan, diyor ki yani bir oyuncu daha var oyunda. Aynen. Yani perdenin arkasındaki adam ben gibi görünüyorum ki hani onu biraz da böyle egzajere ederek yapmışlar işte. Televizyon yüzü olan adam vardı. Bir de asıl kendisi vardı. Benim sorduğum sorunun cevabını da görmüş olduk aslında. Hani hangi Robert House diyordum ya, bir player var. Bir de gerçek Robert House var. Bakalım hani bir de bunun post apokaliptik Robert House'u var. Onu nasıl göreceğiz, ben onu da merak ediyorum. Yani onu göreceğiz büyük ihtimalle. Sezon sonuna doğru göreceğiz herhalde ama burada Robert House'un dediği şey önemli. Diyor ki bir oyuncu daha var işin içinde. Yani o çok iyiydi. O aralarındaki diyalog iyiydi. Aynen. Geçmişte geçen. Onun dışında işte şehir hayatını gördük Vegas'ın. Yani o bir fena değildi. Artık Lucy'nin tamamen farklı bir insan olduğunu bu arada. Hani dedi ya, kendimi tanıyamıyorum dedi aslında. Ben kimim falan dedi. Aynen, aynı soruyu ben de soruyorum gibi bir cevap verdi orada. Evet yani orada Lucy'nin değişiminin tamamlandığını görüyoruz. Aynen. Lucy bir dakikada bağımlı olmuştu. Bir dakikada bağımlılıktan kurtuldu. İşte ya var oyunun itemları bunlar ya, var oyun bunlar. Yani oyun Aynen. şey yapıyor. Güzel orada hani giriyor yani orada. Aynen. Adam işte böyle geçmişte gidip geldi, sürekli kafasının içinde yaşadı. Hani orada olmayı çok sevmiyor anladığım kadarıyla, Vegas'ta olmayı. Çünkü ona
anladığım kadarıyla o bize gösterdiği hikayeyi hatırlatıyor Vegas'ta olmak. Aynen. Onları gördük. Güzeldi yani. Ben de o şey kısmını beğendim. En güzel kısmı da bazı şeyler açığa çıktı. O güzeldi. Ben şey sahnesine bayıldım ya. Bu dedin ya, Robert House'la Cooper Howard'ın karşılıklı konuşması. Ya 2 sezonun en iyi performansını orada izledim. Çok iyilerdi. İkisi de çok iyiydi. Böyle en son işte gaza geldi ya, artık giderken vurdu, dağıttı, morali bozuldu. Arkadan hala Robert House, esas soru kim? İkinci oyuncu kim bilmiyoruz, bilmem. Benim orada bayağı bir heyecanlandım yani. Güzeldi. Evet, iyiydi. Çok iyi oynamış. Aynen. İki oyuncu da. Aynen. Ama esas performans Cooper'ındı sanırım. Walter Goggins. Şapka çıkarıyorum abi, çok iyiydi. Evet, Walter Goggins zaten diziyi taşıyor. Yani bu arada bölümde öldü falan diye düşünenler olabilir bence. Ben direkt onu söyleyeyim. Arkadaşlar hard ötesi bir spoiler söylüyorum ama hani trailer'ı dikkatli izleyenler görmüştür. Trailer'da görmediğimiz bir sahnede Walter Goggins ile Cooper Howard'ı birbirine kattım. Füzyon bir isim yaptım bak. Soğuk füzyonlu isim. Soğuk füzyondu. bu da Günay füzyon oldu. Günay füzyon. Cooper Howard'ın Maximus ve arkadaşı Thaddeus'la beraber bir sahnesi var. Daha görmedik. Trailer'da var. Yani evet. 200 yıl bir sürü şeyden kurtulmuş bir adamın böyle öleceğini ben de düşünmüyorum. Yani kurtuluşu biraz komik olacak. Orayı izlediğimizde böyle biri muhtemelen karnından sopa falan çekecek, herifin komik bir sahne olacak orada. Dur bakalım. Göreceğiz. Bilmiyorum. Ama ölmedi yani. Bu arada yok. Hank kızına kavuştu. Doktorun hikayesi çok garip şekilde devam ediyor. Tam bir bilinmezlik macerası. Onu güzel Sonuca yapıyorlar. ulaşmadı. Yeni bir adamın chapter'ı arttı. Oyunu arttı herifin. Ya, teknolojik bir herife dönüştü şu an. O hikaye, yani o adamın hikayesi böyle bilinmez şekilde saçma sapan ilerliyor ya. Evet. Hani yolda giderken de işte yaratık atlıyor. Sonra Aynen. gülerek koşuyor. Sonra çiçek koparıyor falan. Aynen. O hikayedeki absürtlük gerçekten çok güzel ama geçen bölümlerdeki absürtlükler güzel değildi. Onu söyleyebilirim. Aynen bu bölümde öyle. yine güzel, o adamın olduğu sahne yine güzel işlenmiş. Ben beğendim, oyuncuyu da beğendim bu arada. O karakter bana böyle open world'de side quest'e koşup ana görevi unutan benim herhangi bir RPG'deki halimi hatırlatıyor. Başına sonunda belayı aldı çok şükür. Evet, şu an bambaşka bir karaktere büründü. Yani karakter değişti bu arada. Bakalım nasıl ilerleyecek. O da güzel. Hani sonuca ulaştırdılar o şey hikayesini de. Beyin kontrolü hikayesini de. Aynen. Şey kısmı da fena değildi bu arada. Norman hikayesi. Binasına geliyorlar. Aynen. Onlar Hollywood'daki Vault-Tec binasına gittiler. Bizimkiler Las Vegas'taki Vault-Tec binasında. Timeline skip yemiş gibi düşünen arkadaşlar olmuş olabilir. Farklı yerdeler şu an iki grup. Hollywood'daki Vault-Tec binası bayağı bir temizlenmiş. Herkes ölmüş falan. Etraftaki cesetleri tanıyanlar var. İlginç bir şekilde. Değişik bir gözlem onlar için. Böyle bir hafta önce yaşanmış gibi bir düşünüyorlar ama tabii 200 yıl geçmiş arada. Evet, yani onlar bir hafta sonra uyanmış gibi hissediyorlar kendilerini. Aynen. Orada şeyi gördük. File'deki iki kız kardeşi gördük. Burada Wrangler'a yine bir gönderme var. Orada bir şey yetiştiriyorlardı ya. Yani diyor markete çıkacak işte ama daha büyümediler falan. O da mesela o gönderme, isme gönderme. Aynen. O da güzel. Orada mesela Barb'ın odasına gittiler falan. Hani bazı ufak böyle bilgiler ediniyoruz. Virüs şeyiyle ilgili bir tam makale okuyacakken adam geldi. Bunu etkisiz hale getirdi Norm'u. Norm bu arada kız kardeşiyle ilgili bilgi alabildi. İlginç bir tesadüf eseri. Evet, onu öğrendi. Yani en azından Philly'e kadar vardığını öğrenmiş oldu. Bence ilerisi için de önemli bir bilgi edinecekti tam bu bilgisayardan edinirken. Onu kesti çocuk. Onlar çok enteresan ama o grup çok enteresan. Bakalım nereye kadar getirebilecekler. Burada esas biri öldü mü diye düşünürsem lan Norm mu acaba dedim de o da son anda bir falan yaptı. Öldürmedi yani. Yok, bayılttı galiba. Aynen, yani. Nefesini keserek bayılttı. Ama ekibin içinde kendisine bir eleman elde edebildi. O kızı döndürdü kendi tarafına Norm. Ya Kız döndürdü demeyeyim de yani arkadaş oldular ve birbirlerine güvendiler herhalde birazcık da olsa. Ama şimdi bir de insan düşünüyor. Şimdi bunların alayı çok zeki ve çok psikotik bir ekip. Kız oyun oynamış da olabilir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz, yani, bir şey diyemeyeceğim. Aynen. O kısma. Sonuçta yani bir hafta önce girdim falan diye kolpa sıkıyor da olabilir. Bir hafta önce girip hemen seni böyle Vault-Tec'lere yatırıp derin bir yatırım yapacak kadar bir insan mısın? Bilemiyorum. Göreceğiz ne olduğu ortaya çıkacaktır onun da. Şu an için yanlış zamanda yanlış yerdeymiş gibi duruyor kız. Aynen. Bir sonraki bölüm güzel olabilir yine. Çünkü bölümün adı Yeni Oyuncu.
Evet. gibi Yani doğrudan. daha da cevaplar alacağız gibi ama hiçbir şey de almayabiliriz. Yani bilemiyorum çünkü Fallout'un gidişatı ne noktada, ne şekilde ilerliyor tam kestiremedim hala. İlk bölüm iyi, sonraki birkaç bölüm bu bölüm çok iyi diye gidiyor şu an. Bakalım nasıl işlediler, göreceğiz gibi. Ya işte filler bölümden sonra bence şimdi buradan sonra gaza basacaktır dizi diye düşünüyorum. Bastı Hani bile ya, bu bölüm harikaydı. ben senin kadar muhteşemdi falan demeyeceğim. İyiydi diyorum ben. Hı. Ama dediğim gibi bu tamamlayıcı bölümden sonrası bence şey olmayacaktır. Çok kötü gitmeyecektir. Çok bağlaması gereken yer var. O bağlamayı Aynen. iyi yaparsa sütunu güzel çıkar. Evet yani şu ana kadardan Hızı farklıydı bu bölümün. Önceki bölümün hızıyla bu bölümün hızı farklıydı. Hikaye anlatımını değiştiriyor gibi geldi bana. O yüzden de hız farkı anlatımı etkiliyor. pace konusu yani bilemedim, çok dikkat etmedim orasına açıkçası. Ya diğer bölümler, geçen bölümde bir şeydi yani. Çok oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya giderken kaybolduk yani. Evet, o ayrı konu. Çok oradan oraya atlamıştık geçen bölüm hakikaten. Burada daha kompakt kalınca sindirdi yani anlattığı şeyi. Evet yani bir de şeye değineceğim, son onu da söyleyeyim. Robert House, ben gidip patlatmayacağım bu bombaları ama biri patlatacak, ondan eminim diyor. O muhabbette çok fazla güzel şey geçti. Oraya girelim. Cooper Howard dedi ki sen onlara silahları vereceksin galiba dedi. Robert House dedi ki hayır, o gerizekalılara ben hiçbir şey vermeyeceğim. Aksine ben kendimi teknolojik bir varlığa dönüştürüp buralara bombalar düşmesine engel olmaya çalışıyorum. Evet, Dedi. diyor ki yani o dediğiniz bombaları ben atmak için değil, burada füze sistemi kuracağım buraya. Hı. Bombalar atıldığında Las Vegas'a bir şey olmamasını sağlayacağım. Kendimi de Aynen. robotik bir varlığa dönüştürüp devamını görmek istiyorum ne olduğunu, hani uzun yıllar sonra dedi ve bu tamamen şeyi çöpe atmış oluyor. İlk bölümlerde düşündüğümüz işte dünyayı yok edecek olan adam, her şeyin arkasındaki adam Robert House fikrini yok etti. Yok etmiş oldu. Yani biri daha var. Yani o düğmeye basan, Aynen. o nükleerleri patlatan biri var. Ve biz bu karakteri hiç görmedik. Karakter mi, bir grup mu, devlet Bir grup mi? mu, bir fraksiyon mu? Aynen. Devlet de olabilir. Çünkü Death Glow'u yapanlar kimse onlar diyor. Ama Death Glow hikayesinin background'unu araştırırsan Death Glow'u devlet araştırması diye geçiyor Fallout evreninde Death Glow. Göreceğiz yani onun detayı Aynen. sende. Ama o kısım işte bak güzel oldu hani. İzletici için mesela haftaki bölümü bekliyorum. Evet, İzlemeyi. şimdi çok güzel bir soru işareti var elimizde. Yani izlemeyi Pırlanta bekliyorum ve gibi. dedim yani bekliyorum demiştim. Fallout'un toparlayacağına inanıyorum dedim. Hı. Ve evet, bu bölüm toparladı. Sonrası artık akacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde ben de öyle. Bölüme puanım benim valla özlemişim Fallout'a 8.5 vermeyi. 8.5 veriyorum. Hem oyunculuklar çok iyiydi. Walter Goggins'e yani yarısı puanım Walter Goggins'e gidiyor benden. Yarısı da güzel bir bağlantılı konuya. Ben 7.5 vereyim. 7.5'tan 8'e doğru vereyim ama 7.5 diyelim biz ona. Ben de önceki bölümden sonra toparladığı için veriyorum ve dediğin gibi yeniden Walter Goggins'in müthiş oyunculuğunu gördük yine. Bakalım nasıl gidecek. Bakalım. Sadece Walter Goggins değil, bu bölümde yan oyuncular ve aynı zamanda Ella Purnell'dı galiba, kızın soyadını hatırlamıyorum. O da bence çok iyiydi. O yüzden bence biraz daha böyle herkes üstüne koyarak bir bölüm çekmiş gibi. İlerisi için herkes daha aktif oyunculuk sergileyecek gibi görünüyor. Böyle herhalde biz biraz da Çelik kardeşliğini görmediğimizde mi? Ya evet, çok gerizekalı onlar ya. Yani... Daha puan arttırıyoruz bilmiyorum. Yani tamam, yapmayacağım. Çok sallamayacağım yine oraya. Umarım böyle devam edecek iki tarafta. Evet, o halde arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da bize destek olmayı unutmayın. Katıl butonumuz aktif. Belki bize oradan da maddi destek olmak isterseniz. Kendinize iyi bakın. Haftaya 6. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.